Nokia. Bir dönem cep telefonu denince akla gelen ilk marka. 2000'lerin başında pazarın tartışmasız lideriydi. Herkesin cebindeydi, sağlamdı, bataryası bitmek bilmiyordu. Bir zamanlar dünya cep telefonu pazarının %50'sinden fazlasına tek başına hakim olan, asla batmaz denilen bir devin sadece birkaç yıl içinde nasıl yok olduğunu hiç düşündünüz mü? Titanic buzdağına çarptı. Çernobil hatalı bir deneyle patladı. Nokia ise hiçbir şeye çarpmadı. Sessizce, yavaş yavaş ve yanlış kararlarla battı. Nokia'yı bitiren şey bir patlama değil, yönetilemeyen stratejik risklerdi. Bugün Nokia'nın çöküşünü, aslında bir şirketin değil, bir karar alma biçiminin çöküşünü risk yönetimi perspektifinden ele alıyoruz. Nokia'nın hikayesi cep telefonuyla başlamaz. 1865'te Finlandiya'da bir kağıt fabrikası olarak kurulur. Yıllar içinde kablo, lastik ve elektronik derken 1990'larda mobil iletişime odaklanır. Amacı nettir: çağa ayak uydurmak, teknolojinin zirvesinde yer almak ve gündemi belirlemek. 1992'de Nokia 101, 96'da 1610, 98'de 6120 piyasaya sürülür. 2000'li yılların başında ise efsaneleşen 3310 sahneye çıkar. Sağlamlığıyla adeta bir şehir efsanesine dönüşür. 2001'de Nokia ilk kameralı telefonlardan biri olan 7650'yi tanıtır. Telefon artık sadece iletişim aracı değil, anı yakalama cihazına dönüşmeye başlar. 2003'te çıkan Nokia 1110 ise tüm zamanların en çok satan telefonlarından biri olur. Bu dönemde Nokia, dünya cep telefonu pazarının %50'sinden fazlasını kontrol ediyordu. Yani dünyadaki her iki cep telefonu kullanıcısından birinin cebinde Nokia vardı. Bu şu anlama geliyordu: eğer cep telefonu pazarı bir satranç tahtasıysa, Nokia hem şah, hem vezir, hem de oyunu kuran taraftı. Güçlü marka, küresel dağıtım ağı ve mühendislik kabiliyetiyle pazarın tartışmasız lideriydi. Nokia yalnızca bir üretici değil, sektörün standartlarını belirleyen bir devdi. Kısacası Nokia ne yapıyorsa doğru yapıyor gibi görünüyordu. Ancak liderlik çoğu zaman fark edilmesi zor bir risk üretir. Başarı sarhoşluğu. Yeni tehditler küçük görünür, geçici sanılır ve geçmiş başarılar referans alınarak değerlendirilir. Nokia için cep telefonu, donanım, batarya ömrü ve sinyal kalitesi demekti. Ama pazar yavaş yavaş şunu söylemeye başladı: biz artık telefon değil, deneyim istiyoruz. Dokunmatik ekranlar, uygulamalar, yazılım ekosistemleri. Bu sinyaller vardı. Hatta Nokia için de bazı ekipler bu dönüşümü çok erken fark etti. Ancak üst yönetim bu sinyalleri sadece önemsiz gürültü olarak etiketledi. Tıpkı fırtına öncesi gelen rüzgarı ciddiye almamak gibi. 2007 yılında Apple, cep telefonu dünyasını kökten değiştirecek ilk iPhone'u tanıttı. Telefonu kullanmak için tuşlara ihtiyaç yoktu. Dokunmatik ekran vardı, uygulama mağazası vardı, yepyeni bir işletim sistemi olan iOS vardı. Bu tanıtım piyasada birçok şeyin değişeceğinin habercisiydi. Apple iPhone'u tanıttığında Nokia yöneticileri buna güldü. Bu telefon yere düşünce kırılır, şarjı bir gün bile gitmiyor dediler. Dokunmatik ekranlar, uygulama mağazaları, Nokia'ya göre bunlar bir telefonun asıl işi değildi. İşte ilk büyük hata burada yapıldı. Müşteri beklentisindeki köklü değişimi stratejik bir risk olarak görememek. Nokia donanıma odaklanmıştı. Ama dünya artık yazılım ve ekosistem dünyasına evriliyordu. Nokia telefon satıyordu, Apple ise telefonun etrafına bir dijital evren inşa ediyordu. Pazar hızla yazılım merkezli bir yapıya geçerken Nokia donanım merkezli kalmaya devam etti. Nokia yıllarca Symbian işletim sisteminde ısrar etti. Tuşlu telefon döneminin yıldızı olan bu sistem dokunmatiğe uyum sağlamakta zorlanıyordu. Teknik olarak karmaşıktı, geliştiriciler için zordu ve kullanıcı deneyimi yavaştı. Alternatifler masadaydı. Android erken dönemde reddedildi. iOS ve Android geçici, Symbian kalıcı denildi. Kendi yazılımını dönüştürmekte ise geç kalındı. Sonunda 2011'de Nokia tüm geleceğini Windows Phone'a bağladı. Android'den daha iyi olduğuna inanılan ama mobil dünyada henüz karşılığı olmayan bir platforma. Bu karar geç kalınmış, tek yöne bağımlı ve geri dönüş tabelası olmayan bir otoyol gibiydi. Beklenen olmadı.
App Store ve Google Play milyonlarca uygulamayı içerirken Windows Phone'da temel uygulamalar bile eksikti. Boşluk kapanmayınca hedeflenen etki yaratılamadı. Stratejik risk tam olarak şuydu: yanlış zamanda, yanlış platformla geri dönüşü zor bir yola girmek. Nokia için de karar alma süreçleri de ağırdı. Alt kadrolar sorunları görüyordu ama yukarıya taşıyamıyordu. Geçmiş başarılar şirketi esnek değil, kibirli hale getirmişti. Yöneticiler hala zirvede olduklarını sanıyordu. Bu sırada Apple koşuyordu. Samsung hızla onu takip ediyordu. Nokia ise sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi benzer telefonlar üretmeye devam ediyordu. Sonuç kaçınılmazdı. Pazar payı hızla düştü. 2007'de %50 olan hakimiyet, 2012'de %28'e kadar geriledi. Durum anlaşıldığında artık çok geçti. 2013'e gelindiğinde bir zamanlar piyasa değeri 250 milyar doları aşan Nokia'nın telefon bölümü sadece 7 milyar dolara Microsoft'a satıldı. Güven, sağlamlık ve kaliteyi temsil eden Nokia markası artık geçmişi simgeliyordu. Marka itibarındaki bu kayıp nedeniyle Microsoft, yeni Lumia telefonlarında Nokia adını bile kullanmamaya karar verdi. Zirvede yıllarını geçiren marka, yanlış stratejilerinin bedelini ödedi. Bir zamanların lideri, oyunun tamamen dışına itilmişti. Nokia'nın CEO'su teslim töreninde şu meşhur cümleyi kurdu: "Biz yanlış bir şey yapmadık ama bir şekilde kaybettik." Aslında yanlış yaptıkları şey şuydu: dünyanın değiştiği bir yerde statükoyu korumaya çalışmak en büyük riskti. Risk yönetimi sadece olumsuzluklardan kaçınmak değildir. Stratejik fırsatları zamanında görüp doğru riskleri bilinçli şekilde alabilmektir. Nokia bize şunu öğretiyor: talep riski yalnızca rakiplerin değil, müşteri beklentilerinin de yön değiştirmesidir. Stratejik risk, yanlış kararda değil, yanlışta ısrar etmektedir. Liderlik sadece güçlü kalmak değil, değişimi erken fark edip ona uyum sağlayabilmektir. Bugün hala çok güçlü görünen hangi şirket yarının Nokia'sı olabilir? Unutmayın, yönetilmeyen her risk bir gün mutlaka kendi haritasını çizer. Risk haritası, bu haritayı önceden görmek isteyenler için.